Yeni bir Sıla videosundan herkese merhaba. Bugün tekrardan Türkiye'ye doğru yola çıkıyoruz. Tesla arabamızla. Şu an %98 şarjımız var. Hava -2 derece. Bugünün tarihi 31 Aralık. Şöyle bir rota planlaması yaptık. Artık 3. 4. kez gittiğimiz için Türkiye'ye yavaş yavaş öğrendik nerede şarj istasyonları var. İlk duracağımız yer 315 km sonra, 3 saat 19 dakika sonra Macaristan'da bir Tesla şarj istasyonu. İkincisi Sırbistan'da. Üçüncüsü Belgrad, yine Sırbistan. Dördüncüsü Sırbistan Aleksinac. Beşinci ve altıncısı Bulgaristan. Son olarak Edirne'de durup İstanbul'a varmayı planlıyoruz. Evet, yolculuğumuz başlayabilir. Ben aynı zamanda ABRP aplikasyonu kullanıyorum telefonda. Onda bütün şarj istasyonları gösteriyor. Mesela varacağımız yere gitmeyecek gibi olursa oradan kısa bir rota değişikliği yapabiliyoruz. Göstereyim size. Şöyle bir aplikasyon. ABRP, burada bütün rotaları verdik. Burada da başlangıç yüzdemizi %98'e getirelim. Bunun tahminine göre %3 ile varacağız diye gösteriyor. Aynı şekilde Tesla app'inde de %3 gösteriyor. Bunun bir ayarı var. Burada 110 ile gittiğinde ortalama kaç kilowatt yaktığını ayarlıyorsun. Ben 20.5 ayarladım. Çünkü bizim araç yaklaşık ortalama o şekilde enerji harcıyor. Evet, şimdi artık yolculuğa başlayabiliriz. Yolculuğumuz Sankt Pölten, Avusturya'dan başlıyor. Evet arkadaşlar, şimdi yola çıkalı yaklaşık bir 10 dakika oldu. %1 kalacak diye gösteriyor. Yola çıkarken %3'tü. Buradaki app'te hala %3 diye gösteriyor. Ama görüyorsunuz %94 şarjımız var diye gösteriyor bu app'te. Arabanın kendisinde de %94 gösteriyor. Yani ikisi aynı. Ama varış yüzdeleri, ikisinin arasında %2 fark var. Bakalım orada mı duracağız yoksa daha önce şarj için mola yapacak mıyız? Şu an derecemiz -2 dışarıda. Şu an 130 ile gidiyoruz. Avusturya'da otobanlarda maksimum hız 130. Biz de kurallara uyup o şekilde 130 ile gidiyoruz. Hava da biraz soğuk, o yüzden yerler don olabilir. Onu da göz önünde bulundurup çok hız yapmıyoruz. Şöyle size etrafı göstereyim biraz. Viyana'ya doğru devam ediyoruz. Oradan Budapeşt istikametine doğru devam edeceğiz. Burada birkaç gün önce kar yağdı. Hala kenarlarda karlar duruyor. Ve bugün aşırı derecede rüzgar da var. Şu an belki fark edilmiyor ama dışarıya çıktığımızda bayağı bir rüzgar vardı. Evet dostlar, bu şekilde devam ediyoruz.
arkadaşlar, şu an Avusturya'dan çıkıyoruz. Macaristan'a giriş yapıyoruz. Burası meşhur. Herkesin en son durduğu benzin istasyonu. Buradan Vignet alabiliyorsunuz. Biz hepsini online aldığımız için burada hiç durmadan devamı geçiyoruz. Yaklaşık 2 saat yolumuz kaldı. Ondan sonra şarj etmek için mola yapacağız. 174 km sonra. Burada biraz bir sanki kontrol var gibi. Ama normalde gümrük yok burada arkadaşlar. Avusturya Macar sınırı yoktu yani. Pasaport kontrolü. Direkt geçebiliyorsun Avrupa Birliği'nde olduğu için. Şöyle kamerayı aşağı indireyim biraz. Bazı kişileri durdurmuşlar ama böyle rutin bir kontrol galiba. Şu an Macaristan'a girdik. Yolculuk iyi şimdilik. İçerideki derece 23'te ayarlı. Bayağı bir normal ev sıcaklığında. Evet, %56 şarjımız var. %1 ile varacağız diye gösteriyor oraya. Telefonun arasındaki şarj farkı telefonda %2 daha az gösteriyor. Yani %54 kaldığını gösteriyor. Ama arabada %56. Telefonda %3 ile varacağız diye gösteriyor ama arabada ise %1 şu an. Evet. Sanırım otobana girdik. Burası 130'luk yol. O yüzden arabayı 130 ayarlayalım. Ve kaldığımız yerden devam edelim yolculuğa. Yollar da boş zaten çünkü şu an izin sezonu değil. Daha doğrusu kış izni için gidenler yaklaşık bir hafta önce gittiler. Çünkü burada Noel tatili var. Noel tatili 24'ünde başlıyor. Herkes o vakitte çıktı zaten. Gidenler gitti. O yüzden şu an yollar boş. Derecemiz -1. Győr yönüne doğru, yani Budapeşte'ye doğru devam ediyoruz. 151 kilometre. Bu şekilde düz devam edeceğiz. Ara ara açıp yine size yolları gösteririm. Evet, şöyle bir durum var. Ülkeden ülkeye geçtiğimizde burada şu an haritada yerleri göstermiyor. Çünkü şu an internetimiz yok arabada. Ama birkaç dakika sonra göstermeye başlayacak. Çünkü buranın internetini kullanmaya başlayacak. Biraz sis de var burada. Ama yol görünüyor. Kar da başladı yavaştan. O yüzden zaten hız yapmıyoruz. 130'da devam ediyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar, şu an Győr'deyiz. Enfa benzinliğine durduk ihtiyaç molası için. Burada da Tesla'nın şarj istasyonu var. Biz tuvalete girip çıkana kadar dolsun. Yani ekstra şarj için beklemeyeceğiz. Sadece ihtiyaç için durduk. Ondan sonra diğer duracağımız yerden duracaktık. Burada duracağız. Evet, kısa bir mola. Normalde bu şarjla o varacağımız yere rahatlıkla varacaktık ama yani ihtiyaç molası daha önce geldi. O yüzden şimdi kısa bir ihtiyaç molası. Hava bayağı rüzgarlı. Yani bunun da tabii ki de şarjda etkisi oluyor. Evet, şimdi kısa bir içeri girip çıkacağız. Yazın Sıla yoluna gittiğimizde arkadaşlar yine burada durmuştuk. O videomuzu izlemediyseniz aşağıdan izleyebilirsiniz. Yani insan
2 saat sonra bir durmak istiyor arkadaşlar. Kısa bir ihtiyaç molasından sonra yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık bir 5-10 dakika durduk. %20 şarj almışız. Yani bu zaten bizim duracağımız yere rahat bir şekilde götürecek. Yani durmasak da varabileceğimi düşünüyordum. Ama işte ihtiyaç molası daha önce geldiği için durduk. Yani rahat bir şekilde devam ediyor yolculuğumuz. 1 saat 20 dakika sonra asıl duracağımız yere varacağız. Orada tekrar görüşürüz. Ben ara ara yine yolun videosunu çekerim. Evet, şimdi yaklaşık 78 kilometre mesafe kaldı şarj istasyonuna. Ve Tesla şarj istasyonu olduğu için görüyorsunuz yukarıda ısıtmaya başladı bataryayı. Ki oraya vardığımızda daha verimli, daha yüksek hızlarda şarj alabilelim. Bunu bazı Tesla olmayan şarj istasyonları da yapıyor. Ama her istasyonda maalesef bu ön ısıtmayı yapmıyor. Oraya varacağımız yüzdemizde %18. Biraz hızı arttırdım. 139'la gidiyoruz şu an. Bu hava şartlarında yeterince hız aslında. Daha yüksek hızla gitmek biraz riskli. Yola çıkalı şu an yaklaşık 2,5 saat oldu. Ve kilometre olarak da 250 kilometre geldik. Biraz trafik yoğunlaştı burada Macaristan'da. Tırlar var, otobüsler var, araçlar da çoğaldı. İzin sezonuna kıyasladığımızda tabii biraz daha az. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet, ilk şarj molamızı yapmak için çıkış yapıyoruz otobandan. Normalde buradan düz gitmemiz gerekiyordu. Ama şimdi sağdan çıkıp yaklaşık 2 kilometre içeriye gireceğiz. Aynı şekilde çıkarken de 2 kilometre dışarı çıkacağız. Burada Tesla'nın şarj istasyonu var. Aslında planladığımız ilk istasyon burasıydı. Şarj için. Ama biz mola yaptık. Kısa 5-10 dakika durduk. Orada şarjımızı yapmıştık. %20. Yani orada yapmamış olsak bile buraya kadar rahat bir şekilde yetecekti. Evet, şöyle göstereyim size. Halas Telek diye bir yer var. Orada ilk şarjımızı yapacağız. Bataryamız ön ısıtma yaptı. Yani büyük ihtimalle hızlı bir şekilde bize enerjiyi verecek.
son Sıla yoluna gittiğimizde yine burada durmuştuk. Ama o zaman burası ikinci molamızdı. Evet, görüyorsunuz sağ tarafta kalıyor Tesla'nın istasyonları. Buradan bu şekilde girip üçte devre dışı diyor. Diğerleri çalışıyor büyük ihtimalle. Şöyle girelim. Evet. Şuraya duralım. Şöyle bakalım. Onu alıyoruz. Açıyoruz. Ve takıyoruz. Bakalım kaçla verecek ve ne kadar durmamız gerekecek burada. Bir sonraki duracağımız yer 2 saat 23 dakika 22 dakika sonra. Sırbistan'da Şarjentko istasyonu. Bu genelde OMV benzinliklerinde oluyor. Sırbistan biraz bu konuda zayıf istasyon konusunda. Yani çok istasyon yok. O yüzden sık durmak gerekiyor ki bir sonraki yere varabilirsiniz. Çünkü her yerde yok istasyon. %22 ile geldik. 55 dakika durman gerekiyor diye gösteriyor. 172 kW'lı enerji veriyor. Evet, bu şarj etsin bakalım. Birazdan tekrar açarım. Bakalım ne kadar durmamız gerekecek. Evet, şimdi biz de bu molayı biraz değerlendiriyoruz. Şöyle bir de domates ve olmazsa olmaz sarma Sıla yolunda. Evet arkadaşlar, yaklaşık yarım saat durduk burada. %85'e falan geldi. Aynen %85 oldu. Yarım saat durduk yaklaşık. İlk ihtiyaç molası yaptığımız yerde de 10 dakika durmuştuk. Yani 40 dakika durmuş olduk toplamda. İlk şarjımızda. Bu bizi şimdi Sırbistan'ın bir OMV benzinliğine kadar götürecek. Yani yaklaşık 2,5 saat sonra falan tekrar duracağız. 230 kilometre sonra. Ondan sonra artık devamını tekrar çekeriz. Hava aşırı soğuk. Bugün 31 Aralık. Hava acayip soğuk. Yani dışarıda 5 dakika 10 dakika dursanız kesin donarsınız yani, o derece. Bayağı soğuk. Evet, burası böyle bir yer arkadaşlar. Bunu burada ilk geçen sene durmuştuk galiba. Böyle istasyonlar var. Karşıda da alışveriş yeri var. Şu an kapalı tabi. Bizim arabamız da burada. Model Y eski kasa. Evet, artık yola çıkabiliriz. Bir sonraki istasyonda tekrar görüşürüz. Sırbistan gümrüğüne yaklaştık. Bir 10-15 dakika sonra Sırbistan'a gireceğiz. Daha sonrasında bir yarım saat sonra falan da şarj için duracağız ikinci kez. Yolculuk iyi ilerliyor.
Yani şu an tek kaybımız şarj ettiğimiz için. Ama onda da zaten durduk. Bir namaz, bir yemek falan derken anca yetişti zaten. İlk şarjdan sonra 2 saat 30 dakika falan, yani 2,5 saat yol yapmış olacağız. Yaklaşık 250 kilometre. Yollar boş. Saat şu an 8. Biz yola saat 2.30 gibi çıktık. 5,5 saat olmuş. Şimdi navigasyona baktım. Normalde evden çıkıp buraya kadar yaklaşık 5 saat sürüyormuş. Yani 5,5 saat sürmüş bizim. O da şarj ettiğimiz için zaten yarım saat. Ama başka birisi mola yapmış olsa mesela benzin alacak. Aynen, zaten mola yapma duruyor ki illa. Yani 10-15 dakika belki duracaklardı. Biz zaten duracaktık namaz kılmaya. Normal şartlarda da. Yani. Yemek yemeye de duracaktık. O yüzden saat olarak iyiyiz yani. Bakalım şimdi nasıl devam edecek. Çünkü daha önce geldiklerimizde hep şöyle yapıyorduk. İşte biraz daha fazla dolduralım. İşte riske atmayalım falan gibisinden de düşünüyorduk ama artık alıştık arabaya. Mesela %10'la varacağız diye gösteriyor. Hani bunu bilinçli şekilde %10 yaptık. Hani gideceğimiz yer çalışmıyor olursa bir sonrakine varabilelim diye. Ama önceden olsa %20, %25, %30 dolduruyorduk ekstradan. O da tabii zaman kayboluyordu. Ama şimdi hep planlı bir şekilde devam ettiğimiz için böyle daha iyi. Evet, gümrüğe geldik arkadaşlar. Yazmaya başladı artık. Bakalım ne kadar sıra var. Bu ilk gümrüğümüz olacak. Çünkü biliyorsunuz Avusturya Macaristan arasında gümrük yok. Sadece direkt geçiş vardı. Evet, hiç araba yok neredeyse. 2 tane mi var? 3 tane mi var? Hızlı bir şekilde geçip gideceğiz gibi geliyor bana. Önümüzde bir kişi vardı. Şimdi sıra bizde. Biliyorsunuz pasaportları verdik. Onlar kontrol ediyor şu an. Yakalanıyordum. Yakalanıyordum ha. Çok beklemedik yani. 2 dakikaya geçeriz. Buralar yazın ne oluyor be? Full dolu oluyor bunlar. Şimdi tek 2 araba var. Solumuzda bir tane var, bir de biz varız. Arkamızda yani daha yeni 2 tane gelmeye başladı. Burası Macaristan çıkış. İleride de Sırbistan'a giriş var. 2-3 dakikada işimizi hallettik. Şimdi karşıya Sırbistan'a geçiyoruz. Bakalım arada ne kadar sürecek işimiz. Bir keresinde yazın gelirken arkadaşla beraber geliyorduk dönüşte. Bir tane mülteci arkadaşın arabasına binmeye çalıştı. Sırbistan'dan şeye geçmek için. Macaristan'a, Avrupa Birliği'ne geçmek için. Ama tabii binemedi. Yani son anda fark ettik. Öyle olaylar oluyor burada arkadaşlar. O yüzden geçerken hani yazın sezonda dikkat edin, kapılarınızı kilitleyin. Evet, tek bir kapı açık Sırbistan'da. 2 tane araba var. 3. araba biziz. Bakalım ne kadar sürecek. Geldik, Sırbistan'dayız. Hızlı bir şekilde geçtik. Türkiye. Buradan hadi yürü. Nereye gidiyorsun diye sordu. Türkiye deyince yaptı. Evet, Sırbistan'a girdik. En uzun zaten Sırbistan sürüyor yol olarak. Yolculuğumuz devam ediyor. Şarj istasyonuna 53 kilometre 36 dakika kaldı. Yaklaşık bir 10 kilometre sonra otoban köşesine geldik. Buradan şimdi kartı çekip bir sonraki
yere kadar ücretlendirilecek. Evet, şöyle bir şekilde aldık kartı. Plakamız Bunu- 03. Kaybetmeyin, yoksa daha fazla para alabilirler. Zaten çok kısa sürüyor yani, bir sonraki yerde tekrar bunu gösterip parasını ödüyorsunuz. Sanırım 3 kere olması lazım toplamda. OMV benzinine geldik. Burada şarj yapacağız. İkinci şarjımızı. Buranın şarj aleti kilovata göre değil, dakikaya göre şarj yapıyor. Ve hep böyle kredi yüklemeniz lazım. O yüzden çok iyi değil ama yani mecbur dolduruyoruz burada. Evet, şarj aletimiz burada arkadaşlar. Ben bunun app'ini daha önce yüklemiştim. Charge and Go. 1 numaralı alet 71 diyor. Evet, telefondan seçtim. 71 yazıyor zaten burada. Burada da 71'i seçtim. Next. Next. Hazır diyor doldurmaya. Evet, taktık. Zaten burada da dönmeye başladı. 180'lik alet. Preparing diyor. Yani eşleşiyor. Evet. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Herhalde hemen takmadığım için, çok dediğim için olmadı mı? Ha, burada waiting for authorization diyor. Yok, olmayacak galiba. Bu sefer de diğerini deneyelim. Evet, bu sefer tak dedi. Büyük ihtimalle olacak gibi. Pending yazıyor. Evet. Yanmaya başladı. Evet, yeşil oldu. Evet, burada %60 falan lazım bize herhalde, veya %66. %9'la geldik. Dolsun bakalım. Kaç veriyor şu an? 60, 63, 66, 68. Yavaş yavaş çıkıyor. Evet. Evet, şimdi lavabodan çıktık. %45 olmuş şarj. %9'la gelmiştik buraya, yani 36, %36 dolmuş. Eksi %11 ile varacağız diye gösteriyor. Yani burası artı 10 olunca yola çıkacağız. Yani bu demek oluyor ki %21 daha alacağız. 67'de %67'de yola çıkacağız. Toplamda şu an yaklaşık 15 dakikadır buradayız. Bir 10 dakika daha durduğumuz zaman bu bizi Belgrad'a kadar götürecek. Orada Tesla'nın süper şarjında şarj yapacağız. Sonra bir kere daha duracağız Sırbistan'da. O da Alex'in açtı. Belki aranızdan bilenler vardır. İstanbul Restoran, bir de Bosporus Otel var. Oranın park yerinde şarj istasyonu var Tesla'nın. Orada şarj yapacağız. Yola çıktığımızda tekrar dönüş yaparız. Evet, %11 ile hedefimize varacağımızı gösteriyor. Gösteriyordu yani, şimdi biraz fazlalaşmış olabilir. %67 şarjımız var. 26-27 dakikadır buradayız. %68 oldu şarjımız. Evet, şimdi artık yola çıkabiliriz. Belgrad'da tekrar duracağız. Yine ara ara yolları çekerim. Arkadaşlar, ilk otoban gişesine geldik. Şimdi burada otoban ücretini ödeyeceğiz. Burada yukarıda görüyorsunuz insan işareti, bir de yeşillik işareti var. Buraya geçiyoruz. Sağ tarafta da ENP var. Onu daha önce almanız lazım. O böyle bir cihaz. Ona para yükleyip transit geçebiliyorsunuz buradan. Ama biz öyle bir şey almadık. O yüzden buradan geçeceğiz.
Bunu çekmiştik biraz önce. Otobana girerken. Şimdi bunu gösterip parasını ödeyeceğiz. Yani burada Macaristan'da bir de Bulgaristan'da olduğu gibi vinyeti yok. Burada gittiğin Katar'la ödüyorsun sadece. Aynı Türkiye'deki sistem gibi, HGS gibi. Bakalım ne kadar tutacak. Evet, gişede parayı ödedik. 7 euro 50 cent tuttu. Şimdi yine otobanda devam ediyoruz. Şöyle bir durum var. Yani biraz sonra yine bir tane gişe gelecek. Oradan yine kart çekeceğiz. Bu şekilde devam ediyor yani Sırbistan'da. Böyle arka arkaya hemen anında gelmiyor. Biraz otobanda gidiyorsun, ondan sonra tekrar gişe geliyor. O gişeden tekrar kartını çekip bir sonraki gişeye kadar ücretlendiriliyor ve ücretini ödüyorsun. Bu arada 3. şarj istasyonumuza 35 dakika kaldı. 58 kilometre. %9'da oluyor burası. Belgrad'da. Evet, şimdi işe doğru devam ediyoruz. Yani Belgrad'a doğru devam etmiştik. İçine girmeyeceğiz Belgrad'dan. İşe doğru şu an yolumuzu çevirdik. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu arada havada ikisi de şu. Hava soğuduğu için de aracımız bayağı bir düştü. %14 gösteriyor çıktığımızda. Şu an %7'ye kadar düştü. Yani sorun olacağını düşünüyorum ama bayağı bir düştü yani %7 düştü. İstanbul. Normalde %1, %2 düşmeler oluyor ama %7 büyük ihtimalle hava soğuk olduğu için bu kadar düşüş oldu. Ama çok kalmadı, 32 kilometre 20 dakika yoldayız. Evet, şimdi çıkışa geldik. Hava şok. Harika. İki yanı oldu. Bir yerden çıkış yapıyoruz. Yani yaklaşık 2 kilometre içeri gireceğiz. Buradan sağa. Şöyle çıkışta. Sarı'da kendini sıktı. Burada sol tarafta OMV benzinliği var. Oraya da biraz geçiyoruz. Sol tarafta Kia var. Buradan ikinci çıkış alıyoruz. Buradan ilk çıkış. Evet, sol tarafta Tesla istasyonları. Buradan sola dönüyoruz. Tekrar sol.
1C ile 2D devre dışı diyor. 1B'ye takıyoruz. Evet, sanırım bu doğru olan. Evet, yeşil yandı. Evet, 170 işte şu an 184, 194, 204, 213, 224, 227, 233 ile veriyor şu an. 234 oldu. 235, 237'ye düştü. 31. Yani fena değil. Bir de arkadaşlar burası Belgrad Alex'in açtı. Şarj ücreti yok. Şu an ücretsiz şarj ediyoruz. Biz de 4 ile geldik buraya. Bize ihtiyaç olan ne kadar? Şöyle bakalım. Yok, bir şey göstermiyor. 1091 kilometre mesafe var. 1 saat 55 dakika. Bakalım ne kadar alacağız. 22.45'te geldik buraya. Ne kadar bekleyeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, arabayı yaklaşık 40 dakika şarj ettik. %4 ile gelmiştik buraya. Şu an %85 şarjımız var. Yola çıkabiliriz artık. Bir sonraki durağımız Aleksinac. 200 kilometre yaklaşık ve 2 saat sürecek. Bir sonraki istasyonda tekrar görüşürüz. Bu arada hava hala -7 derece.
Evet arkadaşlar, normalde Alex'ine girmek istediğimizde şarj istasyonuna buradan dönüyoruz. Ama internette gördüğüm kadarıyla buradan dönmeyip biraz daha ilerleyip İstanbul restoranının olduğu yerden dönersek hem ekstra otobandan çıkmış olmuyoruz, gir çık yapmıyoruz ve 2-3 kilometre tur atmış olmuyoruz. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bakalım bulabilecek miyiz? Yani 3 kilometre daha devam ediyoruz otobanda. Daha sonra çıkış alıyoruz. Tam çıkış olmuyor gerçi ama dinlenme tesisi gibi oradan çıkış yapıp tekrar otobana bağlanıyoruz. Yani tamamen otobandan çıkmayıp sadece kenarında durmuş gibi. Burada tabela var, görüyorsunuz. Bosporus diye gösteriyor orada. Evet. Evet, şimdi buraya geldik. Şu karşıdaki zaten Bosporus Otel. Biz de buradan sağa dönüp hiç otobandan çıkmayıp direkt buradan şarj edebiliriz arabamızı. Evet. 2B arızalı oluyor. İnşallah yine yanlış yazılmamışımdır. Görüyorsunuz %12 ile geldik buraya. Gösterdiği gibi. Bakalım ne kadar şarj edeceğiz. Evet. Normalde diğer taraftan geliyorduk her zaman. Ama o zaman işte dediğim gibi çıkış yapmak gerekiyor otobandan. Otoban parasını ödüyorsun. Sonra tekrar giriş yapıyorsun. Bir de 2-3 kilometre şehir içinden devam ediyormuşsun gibi oluyor. Böyle daha iyi oldu. Direkt otobanın kenarında durduk. Evet, şu an şarj etmeye başlıyor galiba. Yanmaya başladı. Evet, yeşil de yandı. Bakalım. Kaçla veriyor? 150 veriyor normalde burası. Evet, şu an 125 ile 124 ile veriyor. Bir sonraki istasyonumuz 198 km sonra Finest Charging Station. Sofya'nın kenarında. Sofya geçten sonra yani Bulgaristan'da. Evet, yolculuğumuz güzel devam ediyor. Havada -3'e düştü. -7 dedik. Belgrad'dan. Burası biraz daha sıcak oraya göre. Şimdi ihtiyaç molası. Size Bosporus Otel'i de göstereyim. Burası Bosporus Otel. Türklerin konakladığı. Arkadaşlar, içeriği size tam çekemedim. Yılbaşı olduğu için müzik çok yüksek sesli ve bir sürü kişi var, o yüzden direkt onları çekmek de istemedim. Buranın tuvaletini kullanabiliyorsunuz şarj ederken arabayı. Aynı zamanda Almanya'dan gelenler, Hollanda'dan veya uzak yerlerden gelenler genelde burada konaklıyorlar, gurbetçiler. Bizim yolumuz o kadar uzun olmadığı için yani burada genelde durmuyorduk daha öncesinde, Tesla almadan önce. Ama Tesla'yı aldıktan sonra durmaya başladık çünkü burada şarj istasyonu var Tesla'nın. Aynı zamanda burası da ücretsiz, aynı Belgrad'daki gibi. Evet, o yüzden burada duruyoruz. Hatta bir keresinde arabayı şarj ederken şöyle göstereyim size.
İleride şu arka tarafta İstanbul restoran var. Orada çorba içmiştik, bir şeyler yemiştik. Buraya aslında Tesla'yı aldıktan sonra keşfettik. Şimdi kısa bir lavaboya girdik. Zaten arabamızda şarj oluyor. Yani yolculuk sanki bu sefer biraz daha iyi geçiyor gibi. Diğer zamanlara göre. Çünkü böyle gereksiz uzun durmadık şarj ederken. Yani ne kadar lazımsa o kadar durduk ve devam ettik. Aynı şekilde burada da öyle yapacağız. Sadece bir keresinde de kışın gelmiştik Tesla ile. O zaman da Belgrad'a gelirken, yani iki şarj istasyonu arasında Belgrad'a gelirken aşırı derecede şarj yemişti. Bu sefer de o durumu yaşadık. %14 ile geleceksin diye gösteriyordu. Biz %7 ile geldik. Yani %7 kayıp yaşadı. Normalde yani %1, %2 kayıp oluyor. Hani bir şarj istasyonundan diğer şarj istasyonuna. Yani 200 kilometrede yaklaşık ortalama. O normal ama %7 biraz fazla oldu çünkü bayağı soğuktu. -7 idi. -7 olduğu için biraz fazla enerji harcadı. Yine de temkinli doldurduk. %14'te çıktık yola. %10'la çıksaydık biraz daha riskli olurdu. Yine varırdık %3 ile. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada ne kadar duracağız bilmiyorum. Arabaya geçmedik daha. Arabaya geçince tekrar bakacağım. Buraya bir 10 dakika önce geldik. Aynen. 1'i 5 geçe geldik. Şu an 1'i 15 geçiyor. 10 dakikadır şarj ediyor. %12 ile gelmiştik. Arabaya geçtiğimizde bakalım ne kadar hızlı şarj ediyor. Bu istasyon 150'lik. En fazla 150 verebiliyor. Çok hızlı değil. Ve 4 tane var sadece ve biri bozuk. Yani 3'ü çalışıyor. Yani sezonda buradan geçerken durmak biraz sıkıntılı oluyor. Geçen sene, yani bu sene yazın geldiğimizde 2-3 kişi vardı önümüzde. Onları bekledik. Yani full doluydu istasyonlar. Ve 3 kişi daha vardı önümüzde. Onları bekleyip daha sonra bize sıra gelmişti. Bir de o kadar az şarjla geldik ki buraya. %1 falandı galiba veya o civardaydı. Yani %5'in altındaydı. O yüzden bir sonraki şarj istasyonuna kadar da yetmeyecekti. Burada yakınlarda OMV benzinliği var. Oraya kadar yetseydi oraya devam edecektik, beklemeyecektik. Ama maalesef az şarjımız olduğu için beklemek zorunda kaldık. Yani burada bir saat kaybımız olmuştu o zaman. Evet. Arabaya geçtikten sonra tekrar açarım. Evet arkadaşlar. 20 dakikadır şarjdayız. %12 ile gelmiştik. %63 olmuş. Yani %50 civarında enerji almış. Ama bir sonraki yere -14 gösteriyor. Yani bir 125 lazım. 24 lazım. O da 88, 90, %90 falan olmamız gerekiyor burada. Biraz da bir şeyler atıştıracağız. O da zaten o ara dolar. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 40 dakikadır buradayız. %84 şarjımız oldu. %7 ile varacağız diye gösteriyor sonraki yere. Yani bir %3, %5 daha yükleyip belki 90 yapabiliriz burayı. Yani bir 5-10 dakika daha durup daha sonrasında Bulgaristan'da Finance istasyonu var. Sofya'yı geçtikten sonra. İkinci Finance istasyonu da bunun arası yarım saat sadece. 50 kilometre. Bilmiyorum, belki aranızda bilen vardır. Diğer istasyonlara baktım.
sanki otobandan bayağı çıkıp içeriye girmek gerekiyor gibi. O yüzden ben burayı seçtim. Burada biraz fazla doldurmamız gerekiyor. Burada az dolduracağız. Burada yaklaşık 15-20 dakika duracağız. Burada 40 dakika duracağız yine. %95 falan dolması gerekiyor Edirne'ye varabilmemiz için. Ona bakacağız artık. Sanki şurada yani biraz daha mesafesi daha fazla olan yer olsaydı daha iyi olacak gibiydi. Ama dediğim gibi aranızda bilen varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim. Bir sonraki Sıla yolunda orada şarj ederim. Ama bu seferlik burada duracağım. Daha fazla bir plan değişikliği yapmadan. Bu arada %86 şarjımız oldu. %8 ile varacağız diye gösteriyor. Sanırım burayı %90 yapıp yola çıkacağız. Burası dediğim gibi ücretsizdi. Şu anda saatimiz 1:45. Yola çıkalı kadar oldu. Biz 2:30'da yola çıktık tam. 11 saat 15 dakika olmuş yola çıkalı. Bir 500 kilometre yolumuz kaldı yaklaşık. Edirne'ye kadar. Ondan sonra zaten İstanbul. Ama yolculuğumuz iyi devam ediyor. Yani şarjı beklerken bir sıkılma olmadı. Bir şeyler yedik, biraz dolaştık. İhtiyaç molası derken. Evet, yine ara ara yolu çekeriz. Devam ediyoruz. Evet, burada 15 euro ödedik.
arkadaşlar. Tek araba bendim. Sırbistan'a çıktık. Şimdi Bulgar'a gireceğiz. Yerler karlı. Zaten çok da yavaş geldim buraya kadar. Yerlerde hep kar vardı. Önümde bir tane araba var. Bakalım. Evet, burası da birkaç dakika önce sürdü. Evet arkadaşlar, bir sonraki şarj istasyonunu es geçiyoruz. Diğerinde duracağız. Aralarında 50 kilometre fark vardı, yarım saat gibi. Ama yollar biraz buzlu gibi. O yüzden yavaş geldik. O sayede şarjda bir sonraki yere yetecek kadar kaldı. Buraya devam ediyoruz. Şu an dışarıda hava -9 derece. 16 dakikalık yolumuz kaldı. 23 kilometre. %6 ile varacağız şarj istasyonuna. Orada durduktan sonra bir kez de Edirne'de durup İstanbul'a devam edeceğiz. Yani Kapıkule'ye kadar son bir kere daha duracağız. Evet, benzin istasyonunda şarj aletleri var. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Otelin park yerinde 240'lık, şu 320'lik yazana göre ikinci, aynen. 2 tane 240'lık var burada. 4 tane de, yok 6 tane de 320'lik. %6 ile buraya geldik arkadaşlar. 320 yazıyor. Bu sol taraftaki de 240'lık. Bunların altısı da 320'lik. Şimdi buradan hangisini seçeceğiz?
3 numara diyor. Aynen şöyle. Aplikasyonda 3 numarayı seçiyoruz. Start diyoruz. Taktık. Evet, ses geldi. Şimdi başlayacak şarj yapmaya. Aplikasyonda da evet başladı. %6 diye gösterdi burada. Burada başladı. Bakalım kaçla verecek. Şu an 159'la 160'a çıktı. 177, 186, 188. Evet, daha fazla vermiyor. 320'lik alet ama maalesef 188'den fazla vermiyor şu an. Bakalım ne kadar durmamız gerekecek burada. 5'i 58 geçe başladı şarj. Evet, doldursun. Daha sonra tekrar açarız. Yarım saattir şarj oluyor. 58 geçe takmıştık. %71'e geldi. %6'da takmıştık. Edirne eksi 13 gösteriyor. Yani bize 23 lazım. 95 kadar dolmamız lazım burayı. Daha sonrasında bizi Edirne süperşarjına kadar götürecek. Burada son kez durup İstanbul'a geçeceğiz. Ama sıra yolumuz bu şarjla son bulacak. Edirne'de artık videomuzu bitireceğiz. Saat 9'u 19 geçe varacağız diye gösteriyor. Şimdi yola çıkarsak ama büyük ihtimalle en az bir 20 dakikada durmamız gerekebilir. Yaklaşık 10 gibi Edirne'de olacağız. Galiba Türkiye saati mi oluyor bu? Yok, şu an Bulgaristan saati. Yani Avusturya saatiyle saat 9'da Edirne'de olacağız. Bu da toplamda 18,5 saatte varmış olacağız. Normalde navigasyonda girdiğimde hiç durmadan gidersem, mola yapmadan bizim evden Edirne Kapıkule'ye 15 saat gösteriyor galiba. Yani 3,5 saatlik bir ekstrayla varmış olacağız Edirne'ye. Şarj için ne kadar durmuş oluruz toplamda? Tam 3,5 saat yapıyor. Şarj için durup durduğumuz zaman. Tabii bunların içinde şarja durmuşken yemek molası da verdik, ihtiyaç molası da verdik. Bunların hepsi daha 3,5 saat. Yavaş yavaş Edirne'ye yaklaşıyoruz. Burası İhtiman diye bir köy. Otelin park yerinde toplam 8 tane şarj aleti var. 6 tanesi 320'lik, 2 tanesi 240'lık. Karşıda da benzinlik var. Burada lavaboya girdik. Güzel yani burası. Yaklaşık bir saat durduk burada. %95 şarjımız var ve %10'la Edirne süper şarja varacağız diye gösteriyor. Şimdi yola çıkıyoruz.
Buraya çok yaklaştık. Şimdi Bulgaristan Gümrüğü'nden çıkıp Kapıkule'den Edirne'ye giriş yapacağız. Şarjımız %14. %5 ile de süper şarjla varacağız diye gösteriyor. Toplam yolculuğumuz 17-17,5 saat sürdü yaklaşık. Bütün şarj molalarıyla beraber, toplam molalarla beraber 17,5 saat. Evet, az kaldı. Karşıda gördüğünüz yer Bulgaristan sınırı. Yani Bulgaristan çıkışı. Biraz daha ilerisinde zaten Türkiye'ye giriş var. Evet, zaten kimse de yok. Tek bir araba var önümüzde. Daha sonra bizde sıra. Teşekkür. Evet arkadaşlar, meşhur yere geldik. Türkiye girişi. Aynı zamanda çıkışı. Bir tane kapı açık. Zaten kimse de yok. 4 numara. Evet arkadaşlar, bir giriş yaptık. Evet. Edirne'ye geldik. Evet, şimdi bir sonraki durağımız Edirne Supercharger. %3 ile varacağız diye gösteriyor oraya. 22 dakika, 22 kilometremiz var. Evet, videoyu da artık burada kapatıyoruz. Bir Sıla yolu videosunda sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.